Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Şimdi bir soru cevap videosu yapmak istedim. Bunun sebebi de aslında 10 yıldan fazla zamandır YouTube'a video yüklüyorum ama YouTube Efendi'nin henüz yeni aklına gelmiş bizim kanalımızın olduğu. Keşfete çıkardığı bir tane video sayesinde bayağı izleyen oldu. Sağ olun, siz de çok ilgi göstermişsiniz. Birçok yorum geldi. Şimdi ben bu yorumlara hani elle yazarak cevap veriyorum ama bitecek gibi değil. Yani bayağı çok ilgi görmüş. Çok teşekkür ediyorum. O yüzden bir soru cevap videosu yapayım dedim. Şimdi hani gelen videoları sırayla hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışacağım. Artık ne kadar gider bilmiyorum. Yarım saatte falan keseriz herhalde. Böyle çok hızlı bir video olmayacak. O yüzden 2x hızda falan izleyebilirsiniz eğer sıkıcı gelirse. Şimdi bir taraftan böyle başlayalım. Meyve Aslan demiş ki ya bu işte çok müthiş cesaret ve disiplin, heyecanla izledim. Bu tarz uçuşları çok yarım saat uçar inerler diye düşünüyordum. İnanılmaz bir şey demiş. Bu uçuş tabii 4,5 saat falan sürdü. 5 saat falan sürmüş olabilir. Tam emin değilim, hatırlamıyorum şu anda da, detaylarına bakmadım. Ama ilginçtir yani. Ben de yelken kanat sporuna başlamadan önce hani tepeden kalkıyoruz işte şeyde filan, Fethiye'de filan olduğu gibi kalkıyoruz, yarım saatte iniyoruz filan gibi düşünüyordum. Ama öyle değil gerçekten. Yani havadaki o yükselen hava akımlarını kullanmayı öğrendiğiniz zaman asıl kapı o zaman açılıyor ve gerçekten çok uzun uçuşlara başlayabiliyorsunuz. Ben de asıl ondan keyif alıyorum. Yani birçok yelken kanat pilotu belki akrobasi yapmayı daha keyifli buluyor olabilir ya da daha ilgi çekiyordur belki ama bence uzun mesafe uçmak, böyle tatlı tatlı gitmek çok daha keyifli oluyor benim açımdan da. Durmuş AGR demiş ki ben de yapmak istiyorum ya, nasıl başlayabilirim, bilgisi olan var mı? Arkadaşlar, Türk Hava Kurumu'nun web sitesine girin, orada yelken kanatla ilgili kurslara gidin, başvurun. Türk Hava Kurumu'nu arayın, sorun kurslara ne zaman başladığınızla ilgili, ne zaman başlayabileceğinizle ilgili bütün bilgiye oradan ulaşmanızı tavsiye ederim. Türk Hava Kurumu'nun dışında da Türk Hava Kurumu'ndan ayrılmış bazı eğitmen arkadaşlarımız var. Aktif olarak uçanlar var. Dolayısıyla benim diğer bir videomda iletişim bilgilerimi paylaşmıştım. Bu videonun da açıklamalarına mutlaka koyarım. Ya Türk Hava Kurumu'ndan ayrılmış bir hocadan eğitim alın ya da doğrudan Türk Hava Kurumu'nun kendisinden eğitim almanızı tavsiye ederim. Bunun dışında Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nda yelken kanat birimi de gelişmeye devam ediyor. Orayı da araştırmanızı tavsiye ederim. Eğitimini ilk başta gidip almanız lazım, yani o kesin. Emrah Şahin demiş ki bro, sayfa yeni keşfettim, süper ya. Bir de niye hep o sağdaki ipi çekiyorsun, soldakini ellemiyorsun, o dikkatimi çekti. İyi uçuşlar, teşekkür ederim. Şimdi yelken kanadın seviyesine göre bazı özellikleri oluyor. Şimdi normalde başlangıç seviyesi yelken kanatlarda böyle ipler vesaireler yok. Hani herhangi aslında yelken kanadı uçması için mekanik bir parçaya ihtiyacı yok. Esneyerek, deforme olarak yönlendiriyor ve uçabiliyorsunuz. Fakat benim yelken kanadım yarışma seviyesi bir yelken kanat. Yarışma seviyesi yelken kanatlar normalde hızlı uçabilmek için havada şekil değiştiriyorlar. Yani normal kalkış yaparken yavaş uçar modda oluyor. Fakat yükseldiğiniz, diyelim ki düz gideceksin ve hızlı uçmak istiyorsunuz. O zaman ben sağdaki ipi çekiyorum. O ipi bayağı çekebiliyorsunuz bu arada. 2,5 metre falan çıkar yani yerinden. Yukarıda bir palanga sistemi var ve bu kanadı gerginleştiriyor. Şimdi kanat gerginleştiği zaman daha hızlı uçabiliyor. Düz hızlı uçmak daha verimli oluyor. Dönmesi zor oluyor. Çünkü kanat sertleştiği için kumandanızı almıyor. Yani deforme olarak dönen bir alet bu. Deforme olmadığı için de sağa sola çok dönüş yapmıyor. Termiğin içinde, ısınan sıcak havanın içinde kalabilmek için de bizim yavaşlayıp dönmemiz gerekiyor. O zaman da o sağdaki ipin gerginliğini iyice boşaltıyorum ki kanat daha yavaş uçsun. Tabii iniş ve kalkışta da bu gerginliği boşaltıyoruz. Buna VG deniyor. Yani Variable Geometry, değişken geometri ipi deniyor buna. Sağdaki ipin esprisi o. Soldaki ipin olayı da sadece benim yelken kanat modelinde olan bir şey. Diğer yelken kanatlarda yok, yarışma yelken kanatlarında. O soldaki ip de ağırlık merkezinizi ileri geri kaydırmanızı sağlıyor. Hızlı uçarken biraz daha konforlu oluyorsunuz. Normalde yelken kanatta hızlanmak için trapezi tutup kendimize doğru çekiyoruz. Ve bu sürekli yaptığınız zaman, hani 10 dakika 20 dakika boyunca sürekli çekili tuttuğunuz zaman kolunuz ağrıyor. Uzun mesafeyi hızlı gitmek istediğiniz zaman. Soldaki ipi biraz çektiğim zaman ağırlık merkezi çok az ileri kayıyor. Dolayısıyla benim kanadın trapezini çok çekmeme gerek kalmadan hızlı uçmasını sağlıyor. Bu da böyle. Trolls Gamer demiş ki tabii tebrik ediyorum hocam da 158 kilometre nasıl oldu? Hani bu kadar mesafe uçmak inandırıcı gelmiyor bana demiş. Vallahi GPS kayıtları var. Açıklamaya da koyarım. Gerçek yani bu. Ki 158 kilometre yelken kanat için çok mesafe değil arkadaşlar. Dünya rekoru 850 kilometre falan olması lazım. Adamlar Nevada çölünde dümdüz gidiyorlar, yani bayağı sağlam uçuyorlar. Hani o kadar geniş alan ve o kadar güçlü termiklerin olduğu atmosfer, yani yeri ve atmosferi denk getirdiğiniz zaman bayağı uzun mesafe gidebiliyorsunuz. Bu aslında dediğim gibi yani çok büyük bir uçuş mesafesi sayılmaz yelken kanat için. Yamaç paraşütçüler bundan çok daha fazla gidiyorlar, yani sık uçuş yaptıkları için.
Mustafa Acar demiş, tebrik ediyorum. Ayrıca sizin gibi bu sporu yapmayı çok isterdim. Çocuklarımı heveslendirmeye çalışacağım. Mutlaka çocuklarınızı yelken kanat eğitimi için, yamaç paraşütü eğitimi için Türk Hava Kurumu'na bir kez götürün. Türk Hava Kurumu'nun etkinlikleri oluyor. Bu kanalda da orada yaptığımız etkinliklerin bazı videoları var. Onları izleyin. Yani çok fazla katılım oluyor. İnanılmaz kalabalık oluyor. Çok güzel. Bütün hava araçlarını görebiliyorsunuz. Kesinlikle tavsiye ederim. Yani çocuklar bunu öğrenmeli. Yani havacılık ayrı bir şey. Gerçekten bambaşka bir alan yani. Çok teknik ve eğlenceli şeylerle uğraşıyorsunuz. Emre Durdu demiş, yeni başlamak isteyenler için nasıl bir yol izlemeli, ne tavsiye edersiniz, ne kadar bütçe ayrılmalı? Ya ilk yapmanız gereken Türk Hava Kurumu'nu ziyaret edip yelken kanat eğitimlerini görün. Orada kursa başvurmak için ne yapmanız gerektiğini öğrenin. Çok ciddi miktarda böyle para ayırmadan şey yapabilirsiniz. Türk Hava Kurumu'nda eğitiminizi alabilirsiniz. Türk Hava Kurumu'nda bir süre kalmanız gerekiyor eğitimi almak için. Bu süre esnasındaki çok cüzi bazı ücretleri alıyorlar. Yer filan sağlıyorlar. Bayağı rahat bir eğitimi var. Rahat derken eğitim zor ama hani oradaki imkanlar rahat ve güzel. Onun dışında yani ikinci el yelken kanat tedarik etmek Türkiye'de mümkün. O yollara başvurulabilir veya sıfır kanat alacaksanız onun distribütörlerine ulaşabiliyorsunuz. Yani ne kadar fiyat olur bilemiyorum. Şu an çok sallamasyon olur ama yani 2500 eurolardan filan başlayan sıfır kanat fiyatları var diye hatırlıyorum. İkinci el veya sıfır var. Hani ben böyle çok korkunç bütçelerle girmedim bu işe. İlla bir fırsat mutlaka denk gelecektir diye tahmin ediyorum. Moda Ekstrem demiş ki insanın boynu ağrır karşıya baka baka. Yelken kanatta keyifleri mutlaka ama yamaç paraşütü oturarak uçmak daha konforlu. Ya aslında kesinlikle yamaç paraşütü kadar konforlu değil. Yani bayağı gerçekten boynunuz ağrıyor uzun süre uçtuğunuz zaman. Bir de eğilerek uçuyorsunuz falan. Bayağı kaslarınız yoruluyor ama benim asıl yelken kanadı yapmaktaki amacım zaten spor yapmak. Ben bilgisayar başında yaşayan bir insanım, öyle söyleyeyim. İşim bilgisayar başında geçiyor. Yazılımcıyım ben. Dolayısıyla ben dışarı çıktığımda yorulmam lazım. Efor sarf etmem lazım. Şimdi zaten koltukta oturuyorum. Bir de gidip yamaç paraşütünün koltuğunda, hani harnesin koltuğunda oturursam benim için hani ciddi bir spor aktivite olmayacak. O yüzden hani yelken kanadının o rahatsızlığından çok memnunum açıkçası. Saigo ne kadar sürüyor bunun eğitimi gibi bir soru sormuş. Ya şöyle, başlangıç eğitimi yaklaşık bir ay falan sürüyor. Bazen daha kısa, daha uzun da sürebilir Türk Hava Kurumu'nda. İleri seviye eğitimi de bir 1-2 ay kadar sürüyor diye biliyorum. Yani benim kendi aldığım eğitimde biz 15-20 gün içerisinde başlangıç eğitimini tamamlamıştık. Daha sonra ileri seviye eğitimini de yaklaşık 1-1,5 ay içerisinde tamamlamıştık. Kendimiz yalnız uçabilecek hale gelmiştik. Sevdiğim şeyler Webs demiş ki iki eliniz önündeki bardan kurtulursa ne olur? Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. O barda ben hiçbir kuvvet uygulamıyorum. Sadece sağa sola dönmek için veya hızlanıp yavaşlamak için, ağırlığımı kaydırmak için oraya tutunarak hareket ediyorum. Normalde sırtımda çok sağlam bir kolonla yelken kanadının ağırlık merkezine bağlayayım. Giydiğim harnes, kıyafetim de zaten bedenimi 4-5 farklı yerden sarıyor ve benim oradan çıkma ihtimalim yok. Dolayısıyla aslında çok rahat böyle, özellikle ileri seviye yelken kanatlarda çok az kumanda vererek, çok da yorulmadan aslında kanadı uçurabiliyorsunuz. O yüzden öyle sürekli asılı durmuyorum yani oraya. CBRNC demiş ki selamlar, bu sporu yapabilmek için ehliyet gerekiyor mu yoksa kanatları alıp direkt uçabiliyor muyuz demiş. Kesinlikle eğitim gerekiyor. Baştan da vurguladığım gibi Türk Hava Kurumu'ndan veya tecrübeli hoca arkadaşlardan bu eğitimi almalısınız. Ondan sonra kanat almalısınız. Çünkü eğitimini almadan önce kanadını almanın da bir mantığı yok. Çünkü düşünsene, neyin ne işe yaradığını bilmiyorsun ve gidip bir kanat alıyorsun. Eğitim aldıktan sonra belki o kanat sana uygun değil. Belki o kanatla uçmak istemeyeceksin. Belki seviyene az bile gelecek. Çok geliştireceksin kendini eğitimde. Dolayısıyla eğitimini almak gerekiyor. Spor ya şöyle, ehliyet gibi bir lisans değil bu aldığımız eğitim. Sertifika olarak geçiyor. Yani sizin zaten uçuş yaparken ki bütün kararlarınız kendinizi bağlıyor. Dolayısıyla lisans seviyesinde değil de sertifika seviyesinde verilen bir eğitim bu. City Ela Gaming Cafe demiş ki hocam süpersiniz, ilerletmeden izledim, videolarının devamı gelecek mi acaba demiş. Teşekkür ederim videoyu beğendiğiniz için. Videoların devamı gelecek. Yani şöyle arkadaşlar, uçuş yapmak işte diyelim ki 2 saat 3 saat sürüyor. O 2-3 saatlik videoyu düzenlemek 1,5-2 gün sürüyor. Dolayısıyla hani ben de doğrudan bu işten para kazanmıyorum. Hani kendi işimden ayırabildiğim vakitle hani bu videoları düzenleyebiliyorum. Aslında elimde bir tane daha video var ama düzenleyemediğim için henüz yükleyemedim ama hani siz çok ilgi gösterdiniz. O yüzden bir fırsat bulabilirsem düzenleyip tekrar yükleyeceğim. Videolar gelecek. Havalar biraz ısınsın. Baharın şöyle toprak hava biraz ısınsın. Ondan sonra uçuşlara devam edeceğiz mutlaka.
Şerife Nurayhan demiş ki abi basınç oluyor mu? Basınçla ilgili hiçbir şey olmuyor. Yani normal bir yolculukta işte diyelim ki Bolu Dağı'na tırmanırken ki kulağınızda hissettiğiniz o basınç farkını hissediyorsunuz. Ama onun dışında hani basınçtan etkilenebileceğiniz yüksekliklere biz yelken kanatla zaten çıkmamız mümkün değil. Hani yelken kanatla en fazla bulut tabanına kadar çıkarsınız. Bulut tabanı dediğimde işte en fazla 4500 metreler falan olur. 4500 metrede de arkadaşlar hani öyle basınçtan sizi etkileyebilecek herhangi bir durum zaten oluşmuyor. Gökhan Başayamoğlacı demiş ki çok beğendim, çok keyif aldım. Bilmediğim için soruyorum demiş. Bu tür uçuşlardan önce konuyla ilgili otoritelere başvuruluyor değil mi? Gideceğiniz yön vesaire ile ilgili. Ya şimdi şöyle, yelken kanat bir uçak statüsünde değil. Dolayısıyla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde bir şeye tabi değil. Biz işte şuradan uçacağız deyip bir bilgi veremiyoruz. Öyle bir kategorimiz yok. Keşke olsa, yani bir SİHA değil de işte kendi dronlarımızla uçacağımız zaman, SİHA tabii uçuramıyoruz da evde. Dronlarımızla uçacağımız zaman gidip Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü web sitesinden izin alıyoruz. Biz bu bölgede drone uçuracağız diye. Ama yelken kanatı, yamaç paraşütünde böyle bir izin yok. Çoğunlukla uçuş bölgelerinde, uçuş olacağı zamanlar düzenlenen organizasyonlarda notam alınıyor. O bölgeye işte uçaklar girmesin, burada paraşüt, yelken kanat uçacak diye belirtiliyor. Onun dışında benim kendi yaptığım şey uçakların iniş kalkış rotalarından uzak durarak, kontrollü hava sahalarından uzak durarak ve notam olarak yayınlanmış girilmesi yasak bölgelerden uzak durarak kendime boş bir bölgede uçuş rotası çiziyorum ve o rotada uçmaya çalışıyorum. Yakın zamanda da bir hava bandı telsiz alıp çevredeki uçuşları da dinleyerek uçuşlarımı devam edeceğim. Onun dışında yer ekibi var. Benle birlikte işte babam veya arkadaşlarım, kuzenlerim bana destek oluyorlar yerden. Onlar sürekli hava trafiğini kontrol ediyorlar. Ayrıca internetten de sürekli şeyi görebiliyorsunuz. O sırada canlı olarak uçuş yapan uçakların birçoğunu gösteren bir web site var. Flightradar24.com olması lazım. Oralardan takip edilebiliyor. İnşallah yani bununla ilgili yönetmelikler gelişirse biz de hani online olarak veya başvuru yaparak uçuş planımızı belirtip ona göre uçmayı isterim yani inşallah. Orkun Gültekin demiş ki işte sigarayı bıraktım, kilo verdim, spora başladım. Şimdi sorum ne kadar para biriktirmeliyim? Arkadaşlar para biriktirmeyin. Direkt gidin Türk Hava Kurumu'na başvurun. Bunun direkt eğitimini almaya çalışın. Eğitimi böyle çok pahalı bir şey değil. 1500-2000 lira falan maksimum bir para veriyorsunuz. Sizi orada ağırlıyorlar falan. Hani yeme içmenizden bile daha uygun fiyata ağırlıyorlar. Dolayısıyla gidip önce bir eğitimini alın. Ondan sonra bir şekilde yol açılır. Yani ikinci el yelken kanat da bulunabilir. Bir şekilde sıfır alacak para da biriktirilebilir. Yani böyle aşırı pahalı bir spor değil. Yani bir kez yelken kanat alıyorsunuz ve o yelken kanatla 15 sene 20 sene uçabilirsiniz. Benim kanatlarım yani eskimiyor. Çünkü havada yani rüzgarla uçuyorsun. Hani bir yere kasise girmiyorsun. Tekerlek dönmüyor. Parça yok. Çalışan hareketli parça yok. Dolayısıyla yelken kanat çok böyle uzun yıllar uçabileceğiniz bir alet. Dolayısıyla diğer sporlara kıyasladığın zaman kesinlikle ucuz bence. Öyle pahalı değil o kadar. Faufrel Luces X demiş ki iniş anında ne kadar bir hızda oluyorsunuz merak ettim. Sanki adam adım atar gibi çok rahat bir şekilde yere kondunuz. Aynen. Şimdi yelken kanadın aslında delta kanat yani üçgen şeklinde olduğu için diğer uçaklarda yapamayacağınız bazı hareketler var bunda yapabildiğiniz. İnişe geldiğimiz zaman belli bir hızla geliyoruz. Mesela benim yelken kanat yarışma sınıfı bir kanat olarak tarif ediyorum. İşte 50 kilometre 55 kilometre hızla geliyorum. Alçalıyorum. Yavaşlaya 40 kilometre 45 kilometre minimum 30 kilometreye kadar yavaşlayabiliyorum. Benim yelken kanat 30 kilometrenin altında uçmuyor. Ama 30 kilometre 29 kilometre civarında zaten videolarda görmüşsünüzdür. Elimle şöyle trapezi itiyorum. Yan trapezlerden tutuyorum ve elimle itiyorum. İttiğim zaman benim ağırlık merkezim hiçbir uçakta olmayacak kadar geriye kaymış oluyor. Ve yelken kanadı bu şekilde direkt karşıya doğru kaldırmış oluyor. Şimdi bu şekilde bütün düşünün mesela 12-13 metrekare, 14 metrekarelik bir alanın doğrudan karşıya baktığını düşünün. Bir anda duruyor. Bunu düzgün yaparsanız hiç rüzgar esmediği havada bile adım atmadan inebiliyorsunuz. Yani adım atmadan inebiliyorsunuz. Sıfır hızla inebiliyorsunuz. Tabii bu biraz ustalık gerektiriyor, pratik yapmak gerektiriyor. Başlangıç seviyesi kanatlarda 20 kilometreye kadar yavaşlayabiliyor. Yani 20-25 kilometre arasına kadar yavaşlayabiliyor. Yani 20-25 kilometre de atletik birisinin koşabileceği bir hız. Yani korkacağınız hızlar değil bunlar. Dolayısıyla dediğim gibi baya yavaşlayabiliyoruz. İşte diğer hava araçlarından farkı da duracak kadar yavaşlıyor olabilmesi.
Yasin Aksoy demiş ki beraber uçar mıyız be hocam? Uçarız. Benim Instagram kanalını takip edin arkadaşlar. Bu YouTube kanalını da takip edin. Uçuşa gideceğim zaman bir gün önceden Instagram'dan ya story atıyorum, bir şeyler atıyorum. Buradan da yine bir gönderi paylaşıyorum. Oradan haberiniz olur. Ben genellikle Ankara'da uçuş yapıyorum ama bazen işte Eskişehir veya başka şehirlere gidip böyle etkinlikler falan olursa oralarda da uçuş yapıyoruz. Onun dışında kendiniz eğitim almadan uçuş yapmak isterseniz de yine Türk Hava Kurumu'nun Eskişehir İnönü'ndeki tesislerini tavsiye ederim. Orada ücret mukabili yelken kanatta yolcu olarak uçabiliyorsunuz. Yelken kanatta 2 kişi uçuyorsunuz. Hoca uçuyor, siz de yanında yolcu olarak takılıyorsunuz. Kaan Canbaz demiş ki yükseklik korkum olmasa bunu yapmak isterdim. Şimdi eğitim nasıl alınıyor vesaire demiş. Şimdi şöyle, aslında yükseklik korkusu sizin kendinizi güvende hissetmemenizden kaynaklanıyor. Mesela ben yelken kanatla uçuyorum, 2000-3000 metrelere çıkıyorum. 4500 metreye çıktığım oldu yani uçuşlarımda. Ama ben de mesela korkulu olmayan bir inşaatın balkonuna çıksam böyle 4. 5. katta aşağı baksam ben de çok tedirgin oluyorum. Yani deli manyak gibi tedirgin oluyorum. Bu biraz sizin kendinizi güvende hissedip hissetmemenizle alakalı. Şimdi hiçbir zaman yelken kanat eğitiminde sizi alıp da 500 metreden uçurmayacaklar. 15 metreden bile uçurmayacaklar. Kaç metreden? 0 metreden uçuracaklar. Yani şöyle, ilk önce yelken kanada bağlanacaksınız, düz tarlada koşacaksınız. Yelken kanadı hissedeceksiniz. Komutları nasıl alıyor, nasıl hareket ediyor bunu anlayacaksınız. Ondan sonra 1-2 metrelik tepelerden, 3-5 metrelik tepelerden koşacaksınız ama ne uçmak ne uçmamak arası bir hisle uçacaksınız. Yani dolayısıyla sizin yelken kanada tamamen güveniniz oluşana kadar ve hakim olana kadar sizi yüksekten hiçbir yerden kimse hiçbir şekilde uçurmaz. Zaten çok tehlikeli olur. Dolayısıyla siz yelken kanada güvendiğinizde, kendinizin güvende olduğunu anladığınızda yükseklik korkusuyla alakalı bir sorun kalmıyor. Ehusle 323 demiş ki hocam belki saçma bir soru ama girdiğiniz termiklerle, muhtemelen oluşabilecek termiklerle en fazla ne kadar irtifa kazanabilirsiniz? Mesela 5-10 kilometreye yükselebilir misiniz demiş. Güzel soru. Şimdi termiklerin çıktığı yüksekliği siz de herhangi bir gün gözlerinizle görebilirsiniz arkadaşlar. Termik dediğimiz şey yerde güneşin vurmasıyla ısınan havanın yerden koparak işte bir su damlasının yapraktan aşağı damladığı gibi bu da yerden yukarı doğru damlaması ve yükselmesiyle bulut seviyesine kadar çıkmasıyla oluyor. Çıktığı zaman zaten orada bulut oluşmuş oluyor. Yani o bulutların hepsinin altında aslında böyle çok güzel asansör var. O asansöre biniyoruz, çıkıyoruz gibi düşünebilirsiniz. Yani o günkü meteorolojik şartlarda bulut seviyesi neredeyse bulutun alt seviye tabanı diyoruz biz buna, bulut tabanı. Bulut tabanı neredeyse o seviyeye kadar yelken kanatla, yamaç paraşütüyle, planörle çıkabiliyorsunuz. Bulut seviyesinin üstüne şöyle çıkamazsınız. Bir, bulut seviyesinde genellikle termik yavaşlar ve siz kullanamayacağınız kadar zayıf hale gelir. Dolayısıyla bulut seviyesinin üstüne genelde çıkamazsınız ama çok şiddetli bir yukarı hava hareketi varsa, işte fırtına çıkacak kadar çok devasa bulutlar oluşuyorsa o bulutların işte tepesini düşünün. Yani zemin alt kısmı diyelim ki 2500-3000 metrede ama bazen gökyüzünde devasa bulutlar görürsünüz. Üst kısmı 15-20 kilometreye kadar çıkan hani korkunç yüksek bulutlar olur. O bulutların yani Allah göstermesin sizi yakalarsa bir yerden ta o yüksekliklere kadar çıkarabilir. Yani o çok tehlikeli bir şey. Yani o irtifalarda zaten soğuktan donuyorsunuz. Artı videoya bir arkadaş da cevap vermiş. Onun dediği gibi böyle devasa dolu taneleri olabiliyor ve onlara çarpıp sakatlanabilirsiniz. Onun dışında bir de şöyle bulutların seviyesinin biraz daha üzerine çıkabilirsiniz. Bu daha güvenli olan bir yöntemi. Mesela bir bölgede uçuyorsunuz. Bir yeri daha fazla ısınmış, diğer kısım daha az ısınmış olabiliyor. Diyelim ki bir yerde yükseldiniz, uçmaya devam ettiniz. 5-6 kilometre ileri gittiniz. Oradaki bulutlar diğer taraftaki bulutlardan daha alçak olabiliyor. Tamamen meteorolojik şartlardan dolayı. O zaman işte gidip o bulutların biraz daha üstünde takılma imkanınız oluyor. Ama genellikle kendi bulunduğunuz bölgedeki bulut tabanına kadar yükselebiliyorsunuz. Böyle düşünebiliriz. Jeff Bezos TR demiş ki hocam ilk defa gördüm bu sporu. Kışın leylekler işte dönerek uçup gidiyor. Bizim görmediğimiz bir hortum mu oluyor havada demiş. Aynen öyle. İşte bu termal hava akımları eğer çok güçlüyse ve yer tozluysa görüyorsunuz bunu. Böyle tozu kaldırdığı için o hortumu görebiliyorsunuz. Ama işte diyelim ki çimenlik bir arazide ya da bir ormandaysa şeyi görmüyorsunuz. Öyle tozmadığı için orada olduğunu görmüyorsunuz ama her zaman var. 3-5 dakikada bir aşağı yukarı aynı bir bölgeden tekrar oluşuyorlar. Bazen böyle bu yükselen hava akımları baloncuk şeklinde oluyor. İşte yerden kopuyor. 5 dakika sonra bir tane daha kopuyor. 5 dakika sonra bir tane daha kopuyor. Bazen de
bu hava şartları ve zeminin ısınması ona göre uygunsa bu yerden kopan termikler sürekli hale geliyor. O zaman da işte dediğimiz gibi hortum gibi kolon halinde oluyor ve akşama kadar sürekli güneş batana kadar aynı noktadan tekrar termik kopmaya başlıyor. Bu şekilde uçuşlarımızı yapıyoruz. Onun dışında şeyi sormuş. Mesela 365 gün hep aynı konumda oluyor mu demiş. Yani aşağı yukarı oluyor. Genelde koyu renkli tarlalar, etrafı daha açık renk olan yerlerde bu tür termal hava hareketlerinin oluşmasını bekliyoruz. Biz de zaten uçuş yaparken bunlara dikkat ederek hani ya şu siyah tarlaya gideyim, belki orada termik bulurum, işte buradan bir de bu tarafı deneyeyim falan deyip yere yakınken yere bakarak uçuyoruz. Eğer bulutlara yakınsak da bulutlara bakarak yerlerini tespit etmeye çalışıyoruz. Cemal Kalaycı demiş ki radarda gözüküyor musunuz? Ya bizim yelken kanatta alüminyum parçalar var ama çok az. Dolayısıyla bizi herhalde en fazla bir kuş sürüsü falan gibi göreceklerdir diye tahmin ediyorum. Emniyet güvenliği var mı hocam? Paraşüt yok gibi sanki, aksi bir durum olursa ne yapıyorsunuz? Mortingen mi oluyor demiş. Kim demiş? Tolga Tunca. Yok, mortingen olmuyoruz. Yedek paraşütümüz var. Benim kıyafetimin sol tarafında biraz benim harnes, bu giydiğim tertibatın adı harnes arkadaşlar. Onun aerodinamik olması için yedek paraşütü içine saklamışlar. Yani benim aslında şu yan taraflarda ceplerim var. İçine işte telsizdir, çikolata bir şeyler falan koyabiliyoruz. Ya da işte yedek paraşüt var sol tarafta. Dolayısıyla acil bir durum yaşarsak yedek paraşütümüzü çekiyoruz, fırlatıyoruz. 1,5-2,5 saniye arasında açılıyor inşallah. Ve o bizi açıldıktan sonra emniyetli bir şekilde yere indiriyor. Ama şöyle bir şey var, yani yelken kanat çok sağlam bir hava aracı. Abuk subuk bir şey yapmazsanız kolay kolay hasar görecek, zarar görecek bir şey değil. Yelken kanat genelde yerde hasar görür. Yani siz arabada taşırken bir yerini zedelerseniz, işte kurarken bir şeyini yanlış yaparsanız filan o zaman sıkıntı olabilir. Onun dışında havadaki dirençler genelde yelken kanadı zorlayabilecek seviyede değil. Yani şöyle söyleyeyim, yelken kanat 6G'lik ivmeye net dayanabilecek şekilde, emniyetli bir şekilde dayanabilecek şekilde tasarlanmış. Yani yolcu uçaklarından daha dayanıklı olduğunu söyleyebilirim net bir şekilde. User CD2 demiş ki havada bir şeyler yemek ne kadar ihtiyaç bilmiyorum ama bazen tehlikeli olabileceğini düşünüyorum demiş. Yani çok ihtiyaç duymuyorum ben aslında havada. Sadece kalkışta böyle sıcakta çok bekliyoruz bazen. Kalkış öncesi kanadın altında böyle beklemek zorunda oluyoruz. Rüzgarın uygun olmasını beklerken çok terliyoruz. O yüzden ağzım falan kuruyor. O yüzden biraz o işte matarayı alıyorum yanıma ki birkaç yudum su alayım en azından rahatlarım diye. Onun dışında çok yiyecek ihtiyacı olmuyor aslında. Yani bu mesafe rekorunda ben hani bir iki kruvasan yedim ama onu yemesem ne olurdu? Biraz daha iyi hissettim yani yedikten sonra kendimi. Ya bilmiyorum, çok ciddi ne olabilir ki? Hani sonuçta elinde bir şey yiyorsun. Dikkatli olmakta fayda var tabii yine de. Ahmet Yıldız demiş ki hocam hiç yanlışlıkla çok fazla irtifa kazandığınız oldu mu? Yani ben böyle istemediğim şekilde aşırı irtifa kazanmadım. Çünkü yani şöyle çok güçlü hava şartlarında uçuş yaptığım oldu ve bir anda çok hızlı yükselmeye başladığım ve bulutun içine girme tehlikesi yaşadığım durumlar oldu. Ama yelken kanat çok hızlı bir hava aracı arkadaşlar. Yani mesela bulutun içine doğru girdiniz, bulutun neresinden içine doğru girmeye başladığınızı fark ederseniz ters yöne dönüp tam gaz oradan çıkabiliyorsunuz. Yani benim yelken kanadım saatte 100-110 kilometre hızlara çıkabiliyor. Hani 100-110 kilometre de aşağı yukarı yani normal şartları oluşabilecek bütün rüzgarlardan daha hızlı. Dolayısıyla oradan bir şekilde bulutun kenarından çıkabiliyorsunuz. Sadece şöyle şeyler olabiliyor. Mesela yazın sıcak havada normalde hani çok uzun mesafe uçmak için hep termik arıyoruz ya. Bazen de inmemiz gerekiyor. Yani işte hadi gideceğiz, akşam oldu, uzun yola gideceğiz, işte inelim artık diyoruz. Ama hava o kadar güzel ki inemiyorsun. Yani her yerden termik kopup duruyor. Dolayısıyla o tür şeylerde böyle 200 metrede normalde 5 dakikada 3 dakikada ineceğim bir yükseklikte yarım saat dolanıp hala inemediğim oldu. Bu benim kanaldaki diğer videolara bakın, öyle durumların olduğu videolar var bir iki tane. Ali Perk demiş ki o zımbırtıyı nasıl geri götüreceksin? Ben de onun derdine düştüm. Aynen, o biraz dert, o yüzden mutlaka bir yere kibi oluyor ve ben uçarken genelde babam ve işte arkadaşlarım, kuzenlerim benimle birlikte aynı yolu gidiyorlar. Ben indiğim zaman da gelip beni alıyorlar. Ya da şöyle yapıyoruz. Piknik yapabileceğimiz, takılabileceğimiz bir yerde uçuyoruz. Kalktığımız yerin yanına bir yere iniyoruz. Toplayıp arabaya yükleyip eve gidiyoruz. O yüzden yelken kanatta hakikaten bir araç şart. Yamaç paraşütü mesela bu konuda çok daha rahat. Sırt çantası gibi olduğu için yamaç paraşütü. Yani dolmuşla siz geri eve dönebiliyorsunuz. Bunda biraz zahmetli yani açıkçası.
Cem Osman demiş ki uçakların girdiği türbülanslardan oluyor mu acaba? Aynen oluyor. Bizim o termik dediğimiz ve onun hızını gücünü kullanarak yükseldiğimiz hava hareketleri aslında uçakların türbülans deyip korktukları şeyler. Bizim yelken kanadımız çok hızlı uçmadığı için, yani şöyle düşünün, hızlı bir arabayla kasisten geçerseniz çok sarsıntı hissedersiniz. Yelken kanat yavaş uçtuğu için o türbülanslar bizi korkunç şekilde rahatsız etmiyor. Tabii ki sallanıyoruz. Yani bütün videolarda görüyorsunuz. İstediğim yöne dönemiyorum. Bazen bir an yükseliyorum, tekrar biraz daha alçalıyorum. O tür tabii ki hareketler oluyor ama bizim uçuşumuzu tehlikeye atacak seviyede türbülans çok çok nadir olabilecek bir şey. Onun için de bizim zaten kendi tedbirlerimiz var. Uçak çok hızlı gittiği için en ufak bir farklı hava hareketini bile resmen çarparak, aslında yani 800 km hızla çarparak geçmiş oluyor. O çarpmanın aslında hissediyorsunuz, sarsıntısını hissediyorsunuz. Yani uçakta aslında böyle çok sarsılmıyor. Belki 3 santim 5 santim sarsılıyordur ama çok yüksek hızda olduğu için biraz fazla hissediliyor tabii. Kalfa 1 demiş ki 194 boy, 115 kilogram birisi bu sporu yapabilir mi? Yapabilir arkadaşlar. Yani şöyle, önemli olan sizin atletik olmanız. Yani şöyle iyi koşabilmeniz gerekiyor. Şimdi yelken kanadın yerden kalkış hızı başlangıç seviyesi kanatlarda 25 kilometre civarında. Biraz daha emniyetli olabilmesi için 30 kilometre hıza ihtiyacınız var. Şimdi karşıdan diyelim ki 15 kilometre, 20 kilometre hızla rüzgar esiyor. Şimdi siz de bir 15 kilometre hızla koşarsanız zaten iki hızın toplamı 30 kilometre edeceği için çok kolay bir şekilde kalkış yapabiliyorsunuz. Aynısı iniş için de geçerli. İnişte de yine biz rüzgara doğru dönüp karşıdan gelen rüzgara doğru iniyoruz ki yere olan hızımız düşük olsun diye. Bütün espri yelken kanatta ve bütün aslında hava araçlarında kalkış ve inişteki hız düşük olmasıdır. Şimdi bunu sağlayabildikten sonra hiçbir sorun yok. İstediğiniz gibi uçarsınız. Gökyüzünde yani ağır olmanızın size sadece avantaj sağlaması gibi bir durum söz konusu. Mesela aynı yelken kanatta daha ağır birisi ve daha hafif birisi uçtuğunda ağır olan kişi daha hızlı uçar, daha uzun mesafeye gider. Mesela yarışmacılar genellikle kendinin kilosuna göre bir küçük kanatla falan uçarlar hızlı uçabilmek için. Tabii tam tersi, termik dönerken de ağır olmanın dezavantajını yaşıyorsun. Bu arada 194 boy ya 115 kilo çok değil. Ben yani öyle sporcu arkadaşlarımı gördüm yelken kanat yapan. Dolayısıyla 115-120 kiloları destekleyen yelken kanat büyük şeyleri de var. Boyutları da var. Dolayısıyla bir sıkıntı yok. Siz yeter ki uçurmak isteyin ama biraz yani yelken kanat zahmetli ve ağır bir spor diyebilirim. Özellikle eğitimi çok ağır arkadaşlar. Hani ben burada bu kadar muhteşem bir şeyler anlatıyorum ama eğitimi zor yani. Gidip de hani eğitimden sıkılan, aman ben bunu uğraşamam abi diyen biriyseniz, uçmak istiyorsanız o zaman yamaç paraşütünü tercih etmeniz daha mantıklı olabilir. Bir sevgi çiçeği demiş ki hocam ekipmanlarını nereden alıyorsunuz? Arkadaşlar yelken kanat ekipmanlarını Türkiye'de ikinci el satan arkadaşlarımız var. Ben iletişim bilgilerini yine açıklamalar kısmına mutlaka koyarım. İkinci el yurt dışından gittiği zaman mesela oradan alıp getiriyor. Burada da temiz kanatları alıp işte burada uçmak isteyen arkadaşlara satıyor. Onun dışında yelken kanat markalarının Türkiye'de distribütörleri var. Sıfır yelken kanat temin etmek istediğiniz zaman o distribütörler aracılığıyla yelken kanat temin edebiliyorsunuz. Halil Demir demiş ki bir model planörcü olarak baştan sonra heyecanla izledim, keyifle izledim. Termik uçuş ile ilgili tecrübeniz çok faydalı bilgiler için. İyi uçuşlar, helal olsun. Ya aynen, şimdi şöyle bir şey göstereceğim. Bu da benim model planörüm. Ben yelken kanatçı olduğum için işte böyle yelken kanada benzer delta kanat şeklindeki modellere ilgi duyuyorum. Ben de bunu uçuyorum. Kendim uçamadığım zaman işte böyle uzaktan kumandalı model uçakları uçuruyorum. Termik uçuşu tecrübesi bu arada gerçekten harbiden çok iyi işe yarıyor. Mesela bu uçağın normalde pili bitene kadar 10 dakika falan uçuyor en fazla. Ben bu uçakla 15-20 dakika falan uçabiliyorum yani termik bir havada. Böyle gazı kısıyorum. Termin içinde döne döne. Göremeyeceğim kadar yükseliyor. Biraz fazla küçük bir uçak yapmışım. ISO 07 ISO demiş ki basit bir aparatla bu kadar uzun mesafe harika bir deneyim demiş. Ya arkadaşlar kesinlikle, yani benim aslında en çok sevdiğim şey bu. Mesela yelken kanadının motorlusu da var. İşte tekerlekli olup da motorla uçan mikrolight'lar var. İşte motorlu yamaç paraşütleri var. Var oğlu var yani. Ama bunda hiçbir şey yok. Yani sadece aerodinamik bir yüzey var. Bir sağlam bir iple bağlısınız. Abi sola dönüyoruz, sola gidiyor, sağa dönüp başka bozulacak bir parçası yok. Mekanik bir parça yok. Yani motor zaten yok. Motor bozulma tehlikesi de yok. Ben inanılmaz özgür hissediyorum. Bilmiyorum yani baya çok keyifli geliyor ya. Yani bir de yelken kanadın özellikle ileri seviye yelken, yani yarışma seviyesi kanatlara geçtiğiniz zaman
çok bambaşka bir kapı açılıyor. Benim yelken kanat mesela 1'e 18, 1'e 20 süzülebiliyor. Yani düşünsenize 100 metreden ben 2 kilometreye süzülebiliyorum. 1000 metreden 20 kilometreye süzülebiliyorum. Ya bu müthiş bir özgürlük. Yani o şeyi ben anlatamam yani. Hani videolarda anlatmaya çalışıyorum işte. Bayağı müthiş bir şey yani gerçekten. Şimdi ISO yine şey demiş ya, aslında termik mermik anlatıyorsun da birader bunu bir detaylı anlatsaydın demiş. Arkadaşlar benim kanalda bir sürü video var. Diğerlerini böyle açın, arka planda çalsın, zaten sizi yormaz. Orada bir sürü bir şeyler anlatıyorum. Yani işte termiğe böyle giriyoruz, şöyle çıkıyoruz, bak buradan yükseldik. Hatta bir tane videoda şeyi gösterdim. Benim GPS var sürekli yanımda, uçuşumu kaydediyor. O uçuş kaydını açtım Google haritalardan. Bak termik buradan çıkmış. Ben de döne döne yay çizerek bulut tabanına buraya kadar çıkmışım falan deyip gösteriyorum. Diğer videolara bakın. Yani tek videoda her şeyi anlatmak mümkün değil, o yüzden bekliyorum efendim diğer videolara. Nurullah Aydoğdu demiş ki uçmak bedava ama baba aşağıda yakıt yakıyor. Bir de geri dönüşü var. Zahmetli iş ama çok keyiflidir demiş. Ya tabii ki yani böyle yer ekibi olmadan yapılacak bir iş değil. Onun kendince masrafları var. Ama şöyle uçuşlar yapabiliyoruz. Mesela uçuş yerine gidiyoruz. Tamam, evden tepeye kadar arabayla taşıdık yelken kanadı. Ama işte hava şartları ve işte dediğim gibi yeterince termikler güçlüyse kalkış yapıyoruz. Kalktığımız tepeden zaten daha yükseğe çıkabiliyoruz. İşte gidiyoruz 20-30 kilometre. Bu sefer bir de geri gelip kalktığımız yere, tepeye geri inebiliyoruz. Mesela benim kalkış yaptığım tepeye geri indiğim videolar var. Kanalda bakarsınız. Top landing deniyor ona. Veya işte kalkıyorsun, eve iniyorsun mesela. Evin bahçesi genişse ya da bulunduğu bölge böyle tarlalar varsa gidip eve inebilirsin. O tür şeyler olur. Benim de hani hayalim böyle ileride nasip olursa gerçekten çok güzel bir uçuş yerinde bir ev hayal ediyorum. Yani evimin bahçesine iniş yapmak istiyorum inşallah nasip olursa. Lifander demiş ki reis uçarken tuvaletin geldiğinde ne yapıyorsun? Şimdi büyük soru. Şimdi arkadaşlar, bir tuvaletinizin gelmemesi için elinizden geleni yapmanız gerekiyor. Ben yorumlarda da anlattım ama burada tekrar anlatayım. Şimdi biz uçuş yapacağımız günden önce, mesela birkaç gün öncesinden bol bol su içiyorum ben. Bol bol tuvalete çıkıyorum ve çok su içiyorum. Şimdi çok su içtiğiniz zaman, vücuda fazlaca su girdiği zaman vücut hücrelerde su tutmaya başlıyor. Siz bunu birkaç gün yaptığınız zaman, bir gün bile yapsanız aslında çok faydasını görüyorsunuz. Şimdi uçuş gününe geldiğimiz zaman ben zaten hiç susamıyorum. Ama yine de işte diyelim ki sabahleyin içiyorum 1-2 litre su. Tuvalete gidiyorum yine. Uçuştan birkaç saat öncesine kadar, mesela 3 saat öncesine, diyelim ki saat 1'de kalkış yapacağım. Saat 10'dan sonra hiç su içmiyorum. Ağzıma kesinlikle bir damla su sokmuyorum. Yine tuvalete gidiyorum o arada. Dolayısıyla vücudumda hem su tutmuş oluyor vücut. Su içme ihtiyacı hissetmiyorum. Hem de tuvaletim yok. Çünkü zaten midemde su yok, yani sindirim sisteminde çok fazla su olmamış oluyor. Vücutta gereken suyu hücrelerde depoladığı için o depoladığı hücrelerdeki suyu kullanarak kendi ihtiyacını görüyor. Siz 4-5 saat o kadar da su içme ihtiyacı hissetmeden uçabiliyorsunuz. Onun dışında mesela yarışmalarda, hani biz yurt dışına falan birkaç kez yarışmaya gittik. Oralarda hani muhabbeti oluyordu bunun. Mesela bazıları salıyor altına çok sıkıntı yaşarsa. Böyle saçma sapan çözümleri var. Bazıları mesela sonda takıyor. Ya ama yani bu kadar abartılı bir şey gerek yok. Yani ne bileyim, 4 saat bisiklet yarışına çıktığın zaman da hani 4 saat çişini yapmadan gidiyorsun bir şekilde. Dolayısıyla o kadar büyük mevzu olmuyor yani. Ben şu ana kadar hiç öyle bir sorun yaşamadım diyebilirim açıkçası. Emre Kurt demiş ki sesi sonradan eklemeniz daha güzel olmuş demiş. Ya ben aslında evet, yapılabilecek birçok şey var videolarda. Hani bazı önerilerde bulunan arkadaşlar da oluyor ama ya arkadaşlar aşırı zaman alıyor. Ya benim bu mesela 3-4 saatlik uçuş 2 günde anca montajlanıyor. Yani bir de 2 kamera yapıyorum ben özellikle. Biraz daha hani arkadan ve yandan bir kamera var. Hani biraz daha ortamı daha iyi göstersin diye. Şimdi o 2 kamerayı zaten bir sürü, ya sürekli çekim yapmıyorsun. O çekimler kesiliyor, tekrar başlıyor. Kesiliyor, tekrar başlıyor. Hani onun için bile 2 kamerayı aynı anda kumandayla açıp kapatıyorum. Bir sürü hikayesi var. Ondan sonra onları getiriyorsun, yüzlerce klip. Onların hepsini diziyorsun, yan yana senkronize ediyorsun. Sonra bir o kamera bir bu kamera olsun diye karar veriyorsun. Yani o kadar zaman alıcı bir şey ki böyle 2 gün falan o videoya uğraşıyorsun. Yani biraz aslında üşeniyorum yani açıkçası, ama eğer kanal böyle büyümeye devam ederse tabii bir icat yaparız bununla ilgili. Gayet güzel olur. Emir The Dev demiş ki sanırım yazılımcı arkadaş, ben de yazılımcıyım bu arada. Yedek paraşütü hocam kanat kırılsa ne olur, hiç önlemi var mı demiş. Evet, yedek paraşütümüz var, demin bahsetmiştim, fakat kanadın kırılması ile ilgili bir şey anlatayım. Şimdi yelken kanadın yapısı çok sağlam arkadaşlar. Normalde benim uçtuğum yelken kanat işte 65-95 kilogram aralığında bir pilot için tasarlanmış. Maksimumunu alırsanız işte 95-90 kilo diyelim. Şimdi 90 kiloluk birinin 6G kuvvet uygulayacağı kadar dönüşlerde
O kadar kuvvete dayanabiliyor diyeyim yelken kanat. Şimdi 6 kere 9 54. Değil mi? 540 kilogramlık kuvvete, ağırlığa dayanabiliyor yelken kanat. Bu bayağı yüksek bir değer. Yani siz 6G yediğinizde zaten gözünüz kararır, yamulursunuz. Çok şiddetli bir manevradan bahsediyoruz. Şimdi normal şartlarda, normal meteorolojik hava şartlarında sizin kanadınızı kıracak kadar şiddetli bir hava hareketinin olması çok çok zor bir ihtimal. Yani bu olma olasılık böyle çok çok küçük. Yani 1/1000 bile değil. Öyle söyleyeyim. Sadece şöyle şeyler risklidir. Bir, yelken kanatta siz rahat durmadınız. Şımarmaya başladınız. Akrobasi yaptınız. Bir öyle bir böyle bir şeyler yapıyorsunuz. Yelken kanadı ters döndürdünüz ve hızsız kaldı. Kanadın içine düşerseniz, özellikle yarışma kanatlarında tepe borusu yoktur. Bütün ağırlığı ortadaki, ya ters durumda bütün ağırlığı ortadaki crossbar dediğimiz bir kalınca bir böyle karbon fiber bir kiriş taşır. Bu kirişi çok aşırı zorlama ihtimaliniz var. Şimdi bu durumda kırılan kanatlar oluyor. Bunu internette, belki YouTube'da araştırırsanız görebilirsiniz. Böyle durumlarda kanat kırılabilir. Diğeri, aşırı keskin dönüşler, manevralar yapıyorsanız o zaman eğer yani kaç G kuvvet uyguladığınızı bilmeyerek, aşırı zorlayarak kanadı kırabilirsiniz. Bu da yani kardeşim yapma yani o hareketi. Hani anladın mı? Sen de zaten o kadar keskin dönüşler yaparak sen bu riski zaten kabul ettiğini gösteriyorsun. Dolayısıyla ona göre de emniyet tedbirini alman lazım. Hani yelken kanat normal şartlarda kırılacak bir alet değil. Bir de şunu bahsedelim. Kanadın bakımını yapmanız lazım ve işte 2 yılda bir, yılda bir değiştirilecek parçaları değiştirmeniz lazım. Çok çok eskici. Mesela 15 sene oldu değil ki, 10 sene oldu. Ya da neyse, kanadınızın kullanım kılavuzunda ne yazıyorsa, kanadın kumaşı çok eskidi, bunu değiştirmek gibi bakımlarını yapmanız lazım. Bakımını yapmadığınız için filan bir yeri kırılır, çatlarsa ondan dolayı sıkıntı yaşayabilirsiniz. Burada da yedek paraşüt var ama tabii yedek paraşüt açılabilmesi için 30-40 metre, 50 metre bir irtifa gerekiyor. Yani yerden 15 metrede de yedek paraşüt açarsanız hiçbir işe yaramaz. Dolayısıyla bu riskleri yaparak, hani farkında olarak uçmak gerekiyor. Ben mesela yelken kanatla uçup bir an önce yükselip gitmeye çalışırım. Böyle tepenin dibinde mümkünse dolaşmamaya çalışırım. Hani bu tür şeyler sizin zaten normal uçuşta yapmanız gereken, düşünmeniz gereken şeyler olacak. Muhammed Kahveci demiş ya, hadi buna da cevap vereyim. Muhammed Kahveci, lan G5 kurbağa, çöpü niye aşağı atıyorsun? Zıp zıp seni demiş. Lan oğlum, aşağı atmadım çöpü. Tamam mı? Ağzıma gelen küçük bir parça düşmüştür en fazla. O çöpü, kruvasanın çöpünü aldım, cebime koydum, eve getirdim. Tamam mı? Buradan bilip bilmeden, neyse tamam, hadi geçelim bu konuyu. İsmini söyleyemeyeceğim birisi demiş ki, selamlar, herhangi bir radyo verisi veya alıcısı kullanıyor musun? Böyle zorunluluk var mı? Uçaklara denk gelmemek açısından falan. Demin uçaklarla ilgili, sivil havacılıkla ilgili kısmı söylemiştim. Onun dışında bizim kendi yer ekibiyle ya da işte amatör telsizcilerle konuşmak için kullandığımız bir telsizimiz var. Ben zaten kendim amatör telsizciyim. Telsiz lisansım var. Türkiye'nin her yerinde, dünyanın her yerinde kullanabiliyorum telsizimi. Dolayısıyla o telsizi kullanıp kendi ekibimizle iletişim halindeyiz. Onun dışında dediğim gibi bir hava bandı telsiz de alacağım inşallah en yakın zamanda. Biz evde bile çöp atmıyoruz ya. Şunu ben pet şişeden yapıyorum, pet şişeden. Okey. Hadi geçelim. Şimdi hocam merhaba. Selim Malik Çelik demiş ki, hocam merhaba. Örneğin GPS yüksekliği 1730 metre diyorsunuz. Bu yükseklik deniz seviyesinden mi yoksa yerden mi demiş. Şimdi benim normalde GPS yüksekliği her zaman deniz seviyesinden. Yani dünya standardı bu. Kullandığım GPS cihazı, daha doğrusu o cihazı da kendim yaptım da, hani telefondaki diyelim GPS bilgisi bana deniz seviyesinden olan GPS yüksekliğini veriyor. Onun dışında benim kullandığım uygulamada şey yüklü. İşte dünyanın yükseklik haritası yüklü. Dolayısıyla bulunduğum yerin zemin yüksekliğiyle benim yüksekliğimin arasındaki farkı alıp bana zeminden yüksekliğimi de veriyor. Dolayısıyla bu ne zaman işe yarıyor? İşte inişe geleceğim zaman, diyelim ki son 100 metredeyim, 150 metredeyim. Hani ona göre plan program yapıp tamam ben kaç dakika sonra inmiş olurum, onu hesaplamamı sağlıyor. Bir de demiş ki hangi şehirdesiniz? Deniz kenarı olan bir şehir. Yok, ben Ankara'da yaşıyorum şu anda. İstanbul'da bir süre yaşamıştım. Şimdi Ankara'dayım. Deniz kenarı değil. Biraz yani iç kara iklimi aslında yelken kanat yamaç paraşütü uçuşları için daha uygun. Çünkü daha güçlü termal hava aktivitesi oluyor. Daha yüksek irtifaya çıkabiliyorsunuz. Deniz olduğu zaman biraz daha nemden ve diğer şartlardan dolayı bu termikler daha zayıflıyor. Şoparalı demiş ki, oksijen sorunu yaşanmıyor mu yüksek irtifalarda? Arkadaşlar, bizim uçtuğumuz irtifalarda genelde oksijenle ilgili hiçbir sorun yaşanmaz. Yani oksijen probleminin baş gösterdiği yükseklikler 4500 metreler civarı. Yani 4000 metreye geldiğinizde dikkatli olmanız tavsiye edilir bizde genellikle. Onun üzerinde oksijen seviyesi düşmeye başlıyor. Ama şimdi yelken kanat uçuşları böyle mesela bisiklet sürmek kadar
aşırı efor gerektiren bir şey değil. Tamam, kol kaslarımızı, vücudumuzu falan çalıştırıyoruz. Ama mesela bisiklet sürmek gibi böyle sürekli bir nefes alıp vermemi gerektiren bir durum çok olmuyor. Kalkışta ve iniş dışında. Dolayısıyla hani ben mesela 4000 metreleri falan çıktım. 4200'leri falan çıktım yanlış hatırlamıyorsam. Kayseri, Erciyes'in oralarda. Öyle hiçbir etki hissetmedim. Sadece soğuk oluyor hava. Asıl derdiniz soğuk, yani eliniz donabilir, üşüyebilirsiniz. Dolayısıyla hani ben hatırlıyorum, yani üşüdüğüm için inişe gittiğimi hatırlıyorum. O kadar soğuk olabiliyor gerçekten yukarısı. Beygül demiş ki bu konuda yani Türkçe bir kanal olması harika demiş. Uçacağın alanın diğer hava araçları arasında güvenliği nasıl sağlar? Onu az önce bahsetmiştim. Ya TR bir kanal olması açıkçası bence de çok iyi. Çünkü böyle uçarken sesini kaydedip, yani şu an sizin 158 kilometrelik rekor uçuşunda öyle yapmamıştım. Çünkü mikrofonun pili bitmişti ama diğer uçuşlarıma bakarsanız ben hep uçuştayken havada sesi kaydediyorum. Yani havada anlatıyorum olanı biteni. Onu da benden gördüler arkadaşlar. Yurt dışında yapanlar da benden gördü. O tertibatı kurduktan sonra ben havada bir şeyler anlatmaya başladım. Ya benim önceki videolarımdan çok daha keyifli oldu. Bazen ben bile oturup izliyorum hakikaten hatırlamak için. Keyifli oluyor. O konuda katılıyorum, yani gayet güzel. Riderman demiş ki Kartal'la birlikte termik döndük. Aynen. Arkadaşlar uçarken yani bizim bütün enerjimizi bu yükselen hava akımları sağladığı için bütün tüyoları kullanmak gerekiyor. İşte yükselen bir çöp poşeti gördüyseniz mesela orada yukarı doğru esen bir hava hareketi var demektir. Onun dışında bazen böyle mandıralardan gelen tezek kokusu da bayağı etkili oluyor. Tezek kokusunu aldın mı yükselmeye başlıyorsun. Çünkü belli ki o aşağıdan gelmiş o koku. Onun dışında kartal gibi, işte atmaca gibi kuşlar var. Onlar da termiği kullanarak uçan kuşlar. Çünkü neden kanat çırpsın ki havada böyle bir yükselme hareketi varken? Öyle bütün numaraları kullanıyoruz. En mükemmeli de leyleklerle uçmak. Ben bayağı yıllar önce yani böyle ilk uçuşlarımdan biri olmasa da dışarıda uçtuğum ilk uçuşlardan birinde 15-20 tane leylekle birlikte uçtum. İnanılmaz bir deneyim. Yani o zaman kameram yoktu kanatta bağladığım. İnanılmaz bir deneyim. Yani şeye çok şaşırıyorsunuz. Mesela kartallar, atmacalar, böyle kuşlar saldırgan kuşlar olduğu için hani geliyor gidiyor. Böyle seninle birlikte uçma alışkanlığı yok bunların. Seni böyle bir kontrol ediyor. Bazen hatta saldırabiliyorlar. Mesela benim başıma hiç gelmedi ama Amerika'da falan böyle büyük kuşların yelken kanada saldırmasıyla ilgili şeyler var, videolar var. Ama leylekler öyle değil. Leylekler böyle bayağı birlikte, böyle aynı sürüde biri varmış da o da bizdenmiş gibi böyle kanka uçuyoruz. Ve resmen bakıyor sana, kanat çırpmaya devam ediyor falan. Böyle inanılmaz bir şey. Yani gerçekten hayatımda ikinci kez denk gelmedim. İnşallah tekrar denk gelirim. Bu sefer kameralarım da var. Mükemmel bir şey, yani size göstermek isterim onu. Erwin Rommel demiş ki çok riskli değil mi ya? Ya şöyle, havacılığın her alanı kendince bir risk barındırır. Yani böyle sıfır risk dersem size yalan söylemiş olurum. Tabii ki riskleri var. Ama arkadaşlar yani bunu sizin hani tutumunuz da belirliyor. Şimdi biz mesela ben şöyle söyleyeyim. Ben böyle güzel anlatıyorum değil mi? İşte şöyle de uçtuk, böyle de uçtuk. Arkadaşlar bizim en az %50 uçmadığımız vardır. Yani uçuşa gideriz. Abi bugün hava iyi değil. Piknik yapalım. Hadi eve dönelim, çay içelim. İşte mangal yapalım falan. Ya da ne bileyim işte gidelim oturalım. Hiçbir şey yapmayalım yani. Çünkü diğer türlü siz biraz zorlamaya başladığınız zaman, risk almaya başladığınız zaman şimdi tamam %100 güvenli yapmaya çalışıyoruz ama siz risk almaya başladığınız zaman başka yan riskler de oluşmaya başlıyor. Şimdi siz uygun olmayan bir yerde uçmaya kalktınız diyelim ki. Ya kalkışta bir ayağınız bir yere çarpsa, tökezleseniz, düşseniz, kanat olmadık yerden aşağı uçsa, kafayı gözü yararsanız, değil mi? Mesela bu risk. Ondan sonra rüzgar yeterli değil. Yeterince hızlı koşamayacağınız için, yeterince kanadı hızlandıramayacağınız için kalkışta yine stola girip bir tarafınızı, kanadı kırabilirsin. Kendini bir yerini kırmasan bile. Ondan sonra diyelim ki havada şey var. Şimşek, yıldırım bulutları var. Ya kör müsün işte, uçma yani. Belli değil mi? Hani başına bir şeyler gelecek. Bu arada böyle diyorum ama benim de öyle videolarım var yani. Yapmasam daha iyi olurmuş. Hani böyle. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi uçmaya devam ettikçe, yüzlerce, binlerce kez uçuş yaptıkça sizin başınıza bir şey gelme ihtimali de artıyor. Çünkü olasılık, hani yaptıkça o olasılık gerçekleşme ihtimali daha sıklaştığı için sizin uçuş yapmaya devam ettikçe daha da tedbirli olmanız gerekiyor. Yani kendinizi güvenli tutabilmek için. Dolayısıyla biz o konuda, hani babam da yamaç paraşütüyle uçuyor. Yelken kanat eğitimi alıyor. Biz kesinlikle azıcık bile içimizde şüphe varsa uçmuyoruz. En tehlikeli yerlerde, en dikkat edilmesi gereken yerlerde ya yarışmalar, etkinlikler, gösteriler. Şimdi gösteriye çıkıyorsun, uçuş yapacaksın. 1000 kişi aşağıda izliyor, seni anons ediyorlar. İşte Muhammed Emin Öner gösteri uçuş yapacak, daha.
Abi şimdi ben uygun görmüyorsam uçmamam lazım. Ama orada mesela beni gaza getirebilecek bir durum var değil mi? İşte bu tür şeylere çok dikkat etmek gerekiyor. Yani siz böyle ortam gazına gelen biriyseniz, arkadaşlarınız sizi gaza getirebiliyorsa yani 2 kere düşünün, tamam mı? Bu spora girip girmeme konusunda. Abi ben çok işte her şeyi hallederim böyle gazına geliyorsanız, yok abi, burası orası değil. Yani burada böyle tedbirli olmanız gerekiyor. Çünkü en iyi pilot en çok yaşayan pilottur bizim sporda. Öyle geçer. Dolayısıyla bu riski minimize etmek sizin tutumunuzla aşırı derecede bağlantılı bir şey. Hakan Erdoğdu demiş ki abi trafik mi vardı, 158 kilometre 5 saat sürmüş. Aynen 5 saat sürüyor. Şimdi onu da anlatayım. Şimdi normalde benim yelken kanadımın normal uçuş sürati 55 kilometre falan. Tamam, 55-60 kilometre normal uçabiliyorum. Hızlı uçmak istersem biraz irtifa kaybederek 100 kilometre hızlara çıkabiliyoruz. İşte 70-80 falan aslında iyi maksimum hızlarımız falan diyebilirim. Minimumda işte 30 kilometrelerde uçabiliyoruz en yavaş. Şimdi biz normalde buradan kalksak, dümdüz uçsak zaten evet o kadar sürmeyecek bu yol. Ama ne yapıyoruz? İşte tepeden kalktım. Tepeden kalktım da abi 400 metre irtifam var. Süzülsem şuraya ineceğim zaten. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Sıcak hava akımlarını kullanarak yükselmeye çalışıyoruz. Ya da tepenin önünde tepeye vuran rüzgarla oluşan bu yukarı hareketi, dalga hareketini kullanarak yükselmeye çalışıyoruz. İşte tepenin bir 300-500 metre üstüne çıktığımız zaman biraz böyle tepeden uzaklaşarak, bak diğer videoları mutlaka izleyin. Orada bayağı bununla ilgili şey anlatıyorum. Biraz tepeden uzaklaşarak sağlam bir yükselen hava akımı, yani termik bulmaya çalışıyoruz. İyi bir termik bulup yükseldiğimiz zaman İşte diyelim ki yerden 2500 metredesin. Şimdi yerden 2500 metredeysem ben 1500 metremi harcayarak süzülebilirim. Geriye de 1000 metre irtifam kalır. 1000 metre irtifada da yeni bir termik arayıp bulana kadar kullanabilirim. Yani bulamazsam inerim ama bulabilme ihtimalim de sonuçta yüksek. Bazen zaten süzülürken bile tekrar termik bulup tekrar yükseliyorsunuz. Dolayısıyla termiğe girdiğiniz zaman, ben hep videolarda sıkıcı olmasın diye hızlandırıyorum ama termiğe girdiniz, dönmeye başlıyorsunuz. Dön babam dön. Yani 15-20 dakika, yarım saat aynı termikte bazen dönmeniz gerekiyor iyi irtifa alabilmek için. İşte o dönüşler sırasında biz bekliyoruz aslında. Yani düşünsene mesela 7-8 dakika 10 dakika süzülüyorum ama 15-20 dakika tekrar tırmanıyorum. 10 dakika süzülüyorum, 20-25 dakika tırmanıyorum. Şimdi uzak mesafelere hızlı gitmek için rüzgarın arkadan esmesi lazım. Bunu denk getirmekte yani bende çok kolay denk gelmedi. Denk gelse zaten bu rekorun 2 katı falan çıkardı, öyle söyleyeyim size. Şimdi rüzgar estiği zaman ne oluyor? Şöyle bir güzellik oluyor. Bir, zaten rüzgarı arkama alıp süzülüyorum. İşte ben gidiyorsam 50 ile, rüzgarda 30 ile esiyorsa 80 kilometre ile gitmiş oluyorum. Çökmeden, süzülerek gitmiş oluyorum. Bir de termik dönerken, işte burada termiğe girdim. Ben döndükçe rüzgar da beni attığı için, termiği de böyle yatırdığı için hem termik dönüyorum hem gitmiş oluyorum. Dolayısıyla o şekilde daha hızlı gidiliyor. Ama maalesef bu uçuş biraz öyle şeydi. Kısmen sakin bir havada geçmişti. Elebente demiş ki termik aşağı termik yukarı. Arkadaşım ne diyorsun sen? 1000 kere söyledin, termit midir termik midir? Bize bir de azıcık milletin anlayacağı dilden konuş. Valla Elebente kusura bakma da bizim millet bayağı anlıyor her şeyi, yani öyle pek de sıkıntı görmüyoruz. İlhan Kabak demiş ki hocam havada termiği nasıl yakalıyorsunuz? Termik olduğunu nasıl anlıyorsunuz? Şimdi şöyle düşünün, kalkış yaptık, dümdüz süzülüyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz, tamam mı? Bekliyoruz. Yelken kanat kendiliğinden sağa doğru yatmaya başladı. Bu demektir ki sol kanadın olduğu taraf yukarı doğru bir hareket ediyor. Yani soldan bir hava akımı kanadı benim ittirmeye başlıyor. Şimdi dolayısıyla ben ne diyorum? Termik sol tarafta bir yerde. Şimdi soldan bir tur dönüyorum ve termiğin nerede olduğunu tespit etmeye çalışıyorum. Bu sırada sizi bir sağa yatırıyor, bir sola yatırıyor. Bazen böyle hop bir daha iyi kaldırıyor. Hani bunu zaten siz kendiniz zaten vücudunuzda hissediyorsunuz. Böyle kasise girmiş, yumuşak bir kasise girip çıkmış gibi hissediyorsunuz. Diyorsun ki tamam, termik burada. Şimdi bunun mesela bazı detaylı teknikleri falan da var. Termik arama yöntemleri de var. Ama bu konuda işte sağdan kaldırdıysa o tarafta, soldan kaldırdıysa soldadır. İşte dümdüz giderken birden yükselmeye başladınız. Sonra dalışa geçmeye başladınız. Bu da termin tam ortadan girip çıktığınızı gösteriyor. Bu tür şeyleri zaman içerisinde alışıp artık alışkanlık haline getirdiğinizde diyorsun ki termik burada. Bazen düşünmeden dönüp termin tam merkezine yerleşmeye falan çalışıyoruz. Genellikle bu şekilde, yani görme imkanımız yok. Dolayısıyla yani yerden koptuğu bölgeyi tahmin edebiliriz. Belki tarladaki mesela otların hareketinden ya da yukarıya bakıp bulutların ortasında bir yerde olacağını tahmin edebiliriz termin. Ama tam içindeyken, etrafındayken şeyi anlayamıyorsunuz. Hani gözünüzde veya başka bir şeyle göremiyorsunuz. Tabii bir kuş falan varsa, işte kartal, leylek gibi sıcak hava akımlarını kullanarak uçan kuşlar varsa, onlar dönüyorsa zaten onlar bizim ustalarımız, onların peşine takılıyoruz. O şekilde termin yerini tespit etmiş oluyoruz.
Karate demiş ki çok eğlenceli, heyecanlı olmuş. Bu uç için herhangi bir yerden izin vesaire oluyor mu, yoksa istediğiniz yerden uçabiliyorsunuz? Şimdi yelken kanatta siz eğitiminizi aldıktan sonra Türk Hava Kurumu veya Hava Sporları Federasyonu size bir sertifika veriyor. Bu sertifikayla siz kendiniz kendi sorumluluğunuzu alarak istediğiniz yerden uçabiliyorsunuz. Uçamayacağınız yerler şunlar. Mesela şehir üzerinde uçamazsınız arkadaşlar izin olmadan. Onun dışında kontrollü hava sahalarında uçakların iniş kalkış yaptıkları rotalarda uçuş yapamazsınız. Onun dışında boş arazilerde, boş bölgelerde emniyetinizi alarak uçabilirsiniz. Bu yelken kanat eğitimini alırken zaten bununla ilgili size bir sürü bilgi veriliyor. Bununla ilgili gerekli şeyleri öğreniyorsunuz ve yani köyünüze gittiniz, güzel bir tepe buldunuz. Orası iniş yeri de var, kalkış yeri de uygun. Gidip uçabilirsiniz. O konuda çok böyle aşırı sıkıntılı bir durum mevcut değil diyebilirim. Lotri demiş ki kral biraz saçma gelebilir ama istemsiz dik dalışlar oluyor mu? Olursa nasıl kurtulabiliyorsun? Kurtulabilir misin? Dik dalışlar dediğin kanat kendiliğinden dalışa geçmesi mesela, değil mi? Yani şöyle, siz kanadı havada tamamen durdurmadığınız sürece yelken kanat sürekli belli bir dengeyle uçmaya devam eder. İşte trapezi çektiğiniz zaman biraz hızlanır ama hızını aldıktan sonra tekrar burnunu kaldırıp yavaşlamaya çalışır. Yani yelken kanadının tasarımında aslında çok güzel bir dinamik denge vardır. Kanadın arka kenar uçlarında, uç taraflarında böyle yukarı doğru, kanat uçlarını yukarı doğru ittiren iki tane çubuk vardır. Bu çubuklar şeyi sağlıyor. Kanat aşırı hızlandığında yavaşlamasını sağlıyor. Zaten yavaşladığımız zaman da aerodinamik kuralları gereği kanat kendiliğinden burnunu aşağı itiyor. Yani yavaşlayınca hızlanmaya çalışan, hızlandığında yavaşlamaya çalışan bir aerodinamik yapısı var. Siz hiçbir şey yapmasanız bile. Dolayısıyla kendiliğinden pat diye dalışa geçmesi mümkün değil. Sadece şu şekilde isteyerek dalışa geçirebilirsiniz. Kanadı uçururken birden yavaşlatıp stola sokarsınız. O anda kanat birden burnunu aşağı verip hızlanarak tekrar dalışa geçer. Bunu akrobasi için falan yapıyorlar. Bazı uçuşlarda ben de yapmıştım. Belki görebilirsiniz. O İnönü'de eğitim kampındaki uçuşların bazılarında böyle akrobatik hareketler yapmıştım. O tür şeylerde sen isteyerek dalışa geçirebiliyorsun. Ama başlangıç kanatlarında mesela bu imkansız gibi bir şey. Yani başlangıç kanatları zaten o kadar aşırı dengeli yapılıyor ki öğrenci pilotun veya acemi pilotun hata yapma ihtimali olduğu için o kanadı döndürmek bile hani zor oluyor bazen. Dolayısıyla yarışma sınıfı ileri seviye bir kanatla uçarken dalışlar gerçekleştirebilirsiniz ama istemsiz değil, genellikle çok isteyerek oluyor bunlar. Onu da sen istediysen belli riskleri kendin göze almışsın demektir yani. Karavanla gezmeler demiş ki çok beğendim, güzel video, teşekkür ederim. Yelken kanadı nereden bulabiliriz? Eğitimi nereden alırız? Kendi kendinize öğrenebilir miyiz? Arkadaşlar kendi kendinize öğrenemezsiniz. Yani şöyle, yelken kanat çok bunun için özellikle bu soruya cevap vermek istedim. Şimdi kendi kendinize öğrenmenizin şöyle riskleri var. Şimdi yelken kanat anında kumandalara tepki veren bir araç değil. 1,5-2 saniye kadar bazen gecikebiliyor. Dolayısıyla bir sonraki anda ne olacağını sizin bilip ona göre kumanda vermeniz gerekebilir. Özellikle yere yakınken ve iniş ve kalkış sırasında. Siz hiçbir şey bilmeyerek yelken kanadı omzunuza aldınız, koştunuz tepeden. Olacak ilk şeyi söyleyeyim. Bir kere zaten kanadı yeterince hızlandırmayacaksınız. Stola girecek, pat diye göğüs üstü çakacaksınız yere. İkinci olabilecek şeyi söyleyeyim. Kanat dengesi bozulacak. Bir tarafa doğru yatmaya başlayacak. Siz daha tepki vermeden kanadın ucu yere takılacak. Spin atıp takla atıp yine ya kanadı kıracaksınız ya kendinizi kıracaksınız. Yani inişte mesela büyük ihtimalle inerken çok çekeceksiniz. Tak diye yere çarpacaksınız filan gibi böyle bir sürü başınıza gelebilecek tehlikeler var. Şimdi eğitim alırken benim bu kanalda eğitimle ilgili videolar da var. Onları mutlaka izleyin. Bundan bir iki önceki soru cevap videosu var. Onlar da başka sorulara cevap veriyor. Onları da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Biz yelken kanadı eğitiminde mesela kanadı 3-4 yerinden iple bağlıyoruz. Yanında kanat bir şey olduğunda kumandaya müdahale edecek şekilde diğer arkadaşlar koşuyor. Arkada hoca koşuyor. Hoca sürekli telsizden öğrenci pilotu yönlendiriyor. Dolayısıyla bir sürü tedbir alınarak bu yapılıyor. O yüzden kendinizi öğrenmeniz çok yani mümkün değil. Şansınıza uçabilirsiniz ama uçmama ihtimaliniz o kadar yüksek ki ve o uçamadığınız durumlarda başınıza gelebilecek şeyler o kadar tehlikeli ki hiç gerek yok. Yani gidin eğitimini alın güzelce Türk Hava Kurumu'ndan veya yetkili hocalardan, kafanız rahat etsin. Biz öyle yaptık yani. İstiridye mantar yapma mı öyle bir kanal? Demiş ki abi ben el yapımı yapacağım. Malzemeyle ilgili bilgi verir misin? Bir de motor takacağım. Sence nasıl olur? İşte demin söylediğim gibi eğitimle ilgili söylediğim şeyleri yelken kanat yapma, üretmeyle ilgili kısımda da yine söyleyeceğim arkadaşlar. Bu biraz önemli çünkü
Biz hakikaten çok girişken bir milletiz ve yapılabilecek bir şey gibi duruyor. Gayet de hani basit 3 tane boruyu birbirine vidala, işte kumaş ger, bayağı canavar gibi olur gibi gözüküyor. Şimdi ben bunu daha önceki bir soru cevap videomda bahsetmiştim. Onu da mutlaka izleyin. Yelken kanat çok basit görünen bir hava aracı. Yapması çok basit, şekli de basit gibi gözüküyor. Ama arkadaşlar orada böyle çok küçük, ince, minnacık ve çok detaylı aerodinamik hesaplar var. Bazı hani ilk görüşte anlaşılmayan, çalışıp bu işi yaptıktan sonra, yıllarca uçtuktan sonra farkına vardığınız bazı özellikleri var yelken kanadın. Dolayısıyla kendiniz uçacağınız bir şeyi yapmak çok mantıklı değil. Bundan yıllar önce yelken kanat sporu ilk geliştiği zamanlar, işte 1980'li yıllarda filan, herkes kendi yelken kanadını yapıyormuş. İşte bambudan yelken kanat yapan da var, işte alüminyum borulardan yapan da var ve çok eski yelken kanat videolarını izlerseniz böyle çok dandik yelken kanatlarla çok zor kalkış yapıp genelde inişte de çakarak iniyorlar falan. Hani o zamanlar yelken kanat o kadar emniyetli bir spor değildi. Çünkü biraz hani hadi bakalım yaptık uçacağız kafasıyla yapılıyordu ve çok fazla ölümler, kazalar oluyordu. Şimdi geldiğimiz noktada ise yani yelken kanatlar o kadar ileri teknoloji aletler ki siz pilot olarak hata yapsanız da, özellikle başlangıç seviyesi kanatlar çok iyi tasarlanmış. Siz hata yapsanız da sizin hatanızı o kadar tolere ediyor ki hiç sorun yaşamadan çok zor bir şartta inebiliyorsunuz falan böyle. Dolayısıyla yani bir şey yapma, üretme ve uçurmayla ilgili hevesinizi şöyle demin de gösterdiğim gibi işte böyle model uçaklarla, uzaktan kumandalı hava araçlarıyla yapabilirsiniz. Çok da zevkli oluyor yani, kendim uçtuğum kadar keyif alıyorum yani bununla termik döndüğüm zaman. Dolayısıyla kendi hayatınızı riske etmenize gerek yok böyle bir şey için. Yani ben yapamazsın demiyorum. Yapılabilir yani, gidip Ostim'den alüminyumlarını düzgünce alıp delip vidalayıp kumaşı da bir terziye diktirirsen aynı ağırlıktaki bir kumaşı aynı şekilde alüminyum borularla birleştirip uçurabilirsin. Bu mümkün teknik olarak. Ama yani TUSAŞ'ta çalışan bir havacılık mühendisi değilseniz ya da Baykar'da zaten kompozit tasarım yapan bir mühendis değilseniz hiç girmeyin. Çünkü karşılığında, yani karşılığında olan risk biraz hayatınızla ödeyebileceğiniz kadar büyük bir risk olduğu için kesinlikle değmez. Ben sizi model uçağa yönlendireyim o konuda. Selocan demiş ki eski bir soru bu ama yine cevaplayacağım. Tebrikler hocam, benim merak ettiğim bu delta kanadının süzülme oranları yamaç paraşütüne göre daha yüksek olduğu halde yamaç paraşütü mesafe rekorunun en fazla 1/3 mesafe rekoruna ulaşıyor. Nedendir? Şimdi bunun sebebi şu. Benim burada mesafe rekorunda gittiğim mesafe 160 kilometre. Çok komik bir mesafe aslında arkadaşlar. Yani benim için rekor, benim en uzun uçtuğum mesafe. Ama havacılık sporlarının işte yelken kanat ve yamaç paraşütünü yan yana koyup kıyasladığınız zaman bu rekor çok da büyük bir rekor değil. Çünkü yamaç paraşütü arkadaşlarda öyle duayen arkadaşlar var ki kaç kilometre gittiler ya? 400 kilometreye yakın mesafe gittiler yamaç paraşütüyle. Yani inanılmaz mesafe. Şimdi orada şöyle bir fark ortaya çıkıyor. Bir, yelken kanatla ben, ya mesafe rekoru deneyen kaç kişi var bilmiyorum. Herhalde bir ben varım. Başka çünkü benim kadar uğraşan görmedim. Yok yani. Ya tanıdığım yelken kanat camiasında tanıyorum. Yarışmalarda hani biraz mesafe gidiliyor ama onun dışında amatör olarak hadi bir uzun mesafe yapalım abi, hadi cross country uçalım diyen çok yok. Keşke olsa, hani minik bir ekip olmaya çalışıyoruz biz de bir taraftan. Bir, çok uçuş yapmıyoruz. Yani yapılmıyor. Bundan dolayı rekor çıkma ihtimali düşüyor. Niye? Çünkü abi ben 15 günde 20 günde yazın bir uçuşa gidebiliyorum. Yani ben toplam yılda 5-10 sefer ancak uçabiliyorum. Hani bir yıl içerisinde 5-10 sefer uçup da çok mükemmel mesafe uçulabilecek bir havayı, rüzgarı, meteorolojik şartları denk getirmek çok çok zor. Onun dışında yamaç paraşütünde arkadaşlar mesela Ankara'da Ayaş'ta her hafta sonu bir otobüs insan gidiyor. Ve içlerinde 7-8 tane benden çok daha termik konusunda tecrübeli kişi var. Biri gidemezse öbürü kesin gidiyor o mesafeyi. Dolayısıyla biraz bu ihtimallerin hani çok az olmasından kaynaklanıyor. Ama şöyle olsa, işte biz yelken kanat ve yamaç paraşütü birlikte kalkış yaptık. Aynı termik şartlarını kullandık, yükseldik. Diyelim ki mesafe gitmeye çalışıyoruz. Yelken kanat kesinlikle yamaç paraşütünü geçer. Yani şöyle geçer mesela, yamaç paraşütüyle 250 kilometrede iniş yapar. Yelken kanatçı 350 kilometre gider, 400 kilometre gider. Sebebi de şu, biz hem çok hızlı gidebiliyoruz. Hızlı giderken de çok da aşırı irtifa kaybetmiyoruz. Yani benim yelken kanadın süzülme oranı 1'e 20, demin de bahsetmiştim. 1'e 18, 1'e 20'ler civarında. 1'e 20 süzülüyorum. Ben 35 kilometre hızla gidiyorum. 40 kilometre hızla gidiyorum o sırada. Şimdi 40 kilometreler, 50 kilometreler yamaç paraşütü için zaten üst limite yakın hızlar. Yani yamaç paraşütü zaten en fazla o kadar hızlanıyor gibi ya da biraz daha fazla hızlanabiliyor. Dolayısıyla yelken kanat çok daha aerodinamik. Ama tabii
İşte uçuş dediğim gibi yani çok uçuş yapmak lazım. Bir de aynı havayı denk getirmek lazım. Bir de şöyle şeyler de var. Mesela yamaç paraşütüyle çok az bir rüzgarda tepede kalkıyorsun. Tutunamadın ya. İndin aşağı. Sırtını alıyorsun yamaç paraşütü. Tekrar çıkıyorsun. Bir saat daha bekliyorsun. Abi hava daha iyi olsun da uçayım diye. Şimdi ben yelken kanatla öyle yapamıyorum. Yelken kanadı gidiyorum tepeye kuruyorum ben. Kurmak zaten yarım saat sürüyor net. Hazırlandım ettim diyene kadar 35-40 dakika geçiyor. Kalkış yapıyorum. Seninle aynı şartta, yamaç paraşütüyle aynı şartta. Diyelim ki 10 dakika uçtuk indik. Ben yelken kanadı şimdi toplayacağım yine yarım saat 40 dakika. Zaten toplayıp kurarken yoruluyorsun abi. Sen yamaç paraşütü öyle değil ki. Abi olmadı bir daha deneyeyim. Hani aynı gün içerisinde birden fazla uçuş yapıp deneme şansın oluyor. Ama yelken kanatta biz genelde öyle bir alışkanlığımız yok. Yani kalktığımız tepeye inmek dışında tekrar kalkış yaptığımız uçuş, yani tekrar uçuş yaptığımız zaman çok olmuyor. Ben özellikle tercih etmiyorum mesela. Çünkü düşünsene sen tam uygun saat diye düşünüyorsun. Saat 1-1.30 gibi kalkış yapacaksın ya da 11.30-12 gibi kalkış yapacaksın. Sen zaten kalkış yaptın, indin, topladın, tekrar geldin, kanadı kurdun. 2 saat geçecek neredeyse. 2 saat sonra zaten rekor kırma şansın kalmıyor ki o gün için. Yani saat 11'de 12'de sağlam rüzgarı yakalayıp kalkman lazım ki bir şey olsun. Hatta yamaç paraşütünde kalkıp olmadıysa tepeye pıt hemen dönüp inebiliyorsunuz. Yani dolayısıyla orada yani aynı şartlarda uçamıyoruz maalesef. Ama yani mükemmel termik dönen, mükemmel mesafe giden yamaç paraşütü arkadaşlar var. Benim hani yani onlardan öğrenecek çok şeyim de var. Bu anlamda hani bir üstünlük olarak söylemiyorum. Kesinlikle çok tecrübeli arkadaşlar var. Yani tecrübesizlikten dolayı da o kadar mesafe gidemediğimiz doğru. Çünkü ben o kadar uçuş yapmadım yani hayatımda. Ama bir ara yan yana uçalım. Siz de eminim çok seveceksiniz yani yelken kanadı. Çisem Özkan demiş ki merhabalar, videonuzu beğeniyle izliyorum. Sizi takip edebileceğiniz ayrıca Instagram gibi bir hesabınız var mı? Var arkadaşlar. Benim Instagram hesabımı kanala yazıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Yani genel yaptığım sporlarla ilgili şeyler paylaşıyorum. Yelken kanatla uçuşa gideceğim zaman da bir gün öncesinden haber vermeye çalışıyorum. Aynısını buradaki topluluk sekmesindeki gönderilerde de görebilirsiniz. Bu kanaldan da beni takibe alırsanız uçuşa gideceğim zaman haberiniz olabilir. Hatta birlikte gideriz. Gelin görün öğrenin diyorum. Valla bütün soruları cevapladım. Ben aslında bir saat video yapmayı düşünmüyordum ama hani bir seferde yapmış olduk. Umarım faydalı olmuştur. Hani sorularınızı cevap bulabilmişsinizdir arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakmanızı diliyorum. Hoşça kalın efendim. Görüşürüz.